Merhaba, bugün sizlere zamanda yolculuk yapmanın farklı yolları ve teorileriyle ilgili bilgiler vereceğim. İlk teorimiz solucan delikleriyle yolculuk hakkında. Solucan deliği uzayda yer alan bir noktadan diğer bir noktaya giden köprü gibidir. Aslında bu iki zaman dilimi arasında bir kestirmeye benziyor. 1935'te Einstein solucan deliği teoremini keşfettiğinde bunların kara delikle ya da yüksek hızlı yolculukla manipüle edilebileceğini keşfetmişti. Bu tünelin iki ucu farklı zaman dilimlerine açılıyor. Örneğin biri 1988'e, diğer ucu günümüze yani 2018'e açılıyor. Yani solucan deliğinden geçtiğinizde 1988'e gidiyorsunuz. Bu tünelin diğer ucu da geleceğe açılabilir. Yani tünelin bir ucu geçmişe, diğeri geleceğe ulaşıyor. Bugün halen solucan deliklerinin gerçek olup olmadıklarını bilmiyoruz. Eğer gerçeklerse onlardan geçebilmemiz gerekir. Bu noktada pek çok belirsizlik var. Çoğumuz bu hızlı yolculukla geçmişe gidilemeyeceğini düşünüyor. Yine de bunun halen imkansız olduğu kanıtlanamadı arkadaşlar. Diğer bir teori de relativite teorisi. Einstein 1905'te uzay zaman adlı 4 boyutlu bir dokuya sahip olduğunu ve garip bir biçimde kütle veya hız arttırıldığında hem uzayın hem de zamanın eğrildiği şeklinde bir açıklama ile relativite teorisini tanıttı. Yani ne kadar hızlı hareket edersen zaman o denli yavaşlar. Etrafınızdaki kütleyi katlanır seviyelerde arttırdığınızda da benzer etkiyi yaşarsınız. Bu fenomen dakika ölçeğinde de olsa kanıtlanmış idi. 1975'te Carol Ely senkronize iki atom saatinden birini yeryüzüne bıraktı. Diğerini ise çok hızlı bir uçakla uçurduktan sonra karşılaştırdı ve hızla havada yol alan saatin salisesinin bir parçası kadar yavaş işlediğini tespit edildi. Bir diğer teorimiz de kara delikler ile yolculuk arkadaşlar. Hawking, Einstein dünyanın kütlesinin zaman üzerindeki etkisini ve nehrin ağır akan parçası gibi yavaşladığını fark etmişti. Nesne ağırlaştıkça zaman üzerindeki etkisi de artıyor ve bu korkutucu gerçeklik geleceğe yolculuğun kapısını aralayan şey. Samanyolu'nun merkezinde bizden 26 bin ışık yılı uzakta galaksinin en ağır nesnesi bulunmakta. Bu süper ağır kara delik 4 milyon güneşin çarpışıp bütün çekiminin bir noktada yoğunlaştığı kütlesel bir güce sahip. Kara deliğe yaklaştıkça hissedilen yer çekimi şiddeti de artıyor. Yeterince yaklaşıldığında ışık dahi bu çekim şiddetinden kaçamaz. Bu tarz bir kara deliğin zaman üzerindeki ağırlaştırıcı etkisi galaksideki herhangi bir şeyden çok daha dramatik bir etkiye sahip. Bu durum onu doğal bir zaman makinesine dönüştürüyor. Diğer bir teorimiz de arkadaşlar kozmik ipliklerle zamanda geriye ve ileriye nasıl yolculuk yapabileceğimizin bir başka teorisi de 1991'de Princeton fizikçisi J. Richard Gott tarafından önerilen kozmik iplikler fikrini kullanır. Bunlar bazı bilim adamlarının erken evrende oluştuklarına inandıkları ipliğe benzer nesnelerdir. Bu iplikler evrenin tüm uzunluğu boyunca dizilebilir veya milyarlarca tonluk yoğun basınç altındadırlar. Teoriye göre farklı evrenler mümkün. Sicim teorisine göre atomun en derinlerinde nötron ve protonlarında daha derinlerinde başka parçacıklar var. Dans eden enerji iplikçikleri işin matematiksel boyutuna geçirildiğinde ise bu teorinin 4 boyutlu uzayda işleyemeyeceği en az 10 uzay ve bir zaman boyutunda ihtiyaç olduğu görüldü. Kısaca bizim olduğunu varsaydığımız x, y, z koordinatları 3 boyut ve zaman koordinatı 4. boyut vektörel çizgiler olarak tanımlanabilir. Teorinin sonuna gelindiğinde bahsedilen bu iplikler farklı titreşimlerle ve hareket ettikleri farklı boyutlarla farklı maddelerin ve belirli farklı evrenleri yaratıyorlar. Evet arkadaşlar, buraya kadar mevcut teorileri bahsettik. Şimdi zaman yolculuğundaki problemlere bakalım.
Eğer zaman yolculuğu için elverişli bir teori geliştirebilseydik, paradoks denen çok karmaşık problemler yaratma yeteneği geliştirirdik. Paradoks kendisiyle çelişen bir şey olarak tanımlanır. İşte iki genel örnek. Diyelim ki doğduğunuzdan önceki bir zamana geri gidebiliyorsunuz. Doğduğunuzdan önceki bir zamanda var olmanız gerçeği bir paradoks yaratır. Eğer 1960'ta doğduysanız 1955'te nasıl var olabilirsiniz? Muhtemelen en ünlü paradoks Büyük Baba paradoksudur. Bir zaman yolcusu geri gidip yolcu doğmadan önce atalarından birini öldürürse ne olacaktır? Eğer o kişi kendi büyük babasını öldürürse o zaman o kişi geri gidip kendi büyük babasını öldürmek için nasıl canlı olabilecektir? Eğer geçmişi değiştirirsek sonsuz sayıda paradoks yaratacaktır. Zaman yolculuğu ile ilgili diğer teori paralel evrenler ve alternatif tarihler, hikayeler fikrini ortaya koymaktadır. Diyelim ki büyük babanız ile genç biri olan iken karşılaşmak için geriye yolculuk yapıyorsunuz. Paralel evrenler teorisinde bizimkine çok benzeyen ama olayların farklı şekilde ilerlediği başka bir evrene yolculuk yapıyor olabilirsiniz. Örneğin zamanda geri yolculuk yapıp atalarınızdan birini öldürüyorsanız sadece tek bir evrendeki o kişiyi öldürmüş olursunuz. Ki o evren artık sizin var olmadığınız evrendir. Ve eğer sonra kendi zamanınıza geri gelmeye çalışırsanız bir başka paralel evrende ortaya çıkabilirsiniz ve asla başladığınız evrene geri gelemeyebilirsiniz. Buradaki fikir her eylemin yeni bir evrenin yaratımına neden olduğudur ve mevcut olan sonsuz sayıda evren olduğudur. Atanızı öldürdüğünüz zaman yeni bir evren yarattınız. Olayların orijinal sırasını değiştirdiğiniz zamana kadar kendinizinkine özdeş olmuş bir evren yaratırsınız. Zaman yolculuğu dünyasına hoş geldiniz. Sadece bilet fiyatlarının nasıl karmaşık olabileceğini hayal edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.